Merhaba arkadaşlar. İnsan dilinin kökenine yönelik araştırmamızın da geldiğimiz noktada insanın evrimine de göz atmak zorunda kalmıştık. İnsanın evrimiyle ilgili olarak da esas olarak insanlaşmayı başlatan sürecin ne olduğuna ve buna bağlı sorunları tartışmaya çalışıyoruz. Bildiğiniz gibi daha önceki videolarda insanlaşmayı başlatan işaret fişeğinin dik yürüme, yani insanın iki ayak üzerine kalkması olduğundan söz etmiştim. Çünkü bu hareket memeliler ve özel olarak da memelilerin önemli bir takımı olarak primatlar arasında yalnızca insanda görülen bir özellik. Yani bu öyle bir özellik ki bu aslında kendiliğinden doğanın işleyişi içerisinde canlının geliştirdiği ve onun sürdürdüğü bir özellik değil. Daha önce de konuşmuştuk. Gerek insan konuşmasının toplumsallığa bağlı olarak belli bir yaş aralığında bebekler tarafından ancak temellerinin atılabildiğini, bu süre geçtikten sonra bir daha konuşmanın olamayacağını söylemiştim. Tıpkı bunun gibi aynı şekilde iki ayak üzerine yürüme de kendiliğinden doğal olarak gelişen bir özellik değil. Bu ancak toplumsallık içerisinde bebeğin gelişmesinin belli bir döneminde, belli bir yaş dilimine kadar çabalanırsa ancak gerçekleşebilen ve otomatiğe bağlanabilen bir özellik. Yoksa doğada insan gibi dört ayak üzerinde dört ayaklı olarak evrimleşip ve normalde en yakın kuzenlerinin, akrabaların dört ayak üzerinde yürüdüğü fakat toplumsal beceriyle, öğrenme süreciyle iki ayak üzerinde yürüyen başka bir canlı yok. Kuşlar gibi doğal olarak iki ayak üzerinde yürüyen canlılar var ama onların evrimi bambaşka bir özellik taşıyor. Burada insanınkini benzersiz kılan insanın normalde bir dört ayaklı memeliler soyundan gelmesi, fakat buna rağmen bu dört ayaklar soyundan gelmesine rağmen en yakın akrabalarının, kuzenlerinin tersini olarak görülmemiş bir biçimde ayağa kalkması. Yani kısacası bu iki örnek aslında insanın doğada günümüzdeki bu antroposen çağını başlatan insan türünün benzersiz özelliklerinin çıkış noktasını bize veren iki çok önemli davranışlar seti. Yani dil, konuşma, insan konuşması ve insanın iki ayak üzerinde yürümesi. Şimdi daha önceki videolarda dik yürüme ile ilişkin değişik teorilerden falan söz etmiştim. Fakat bunların ayrıntılarına girmeyeceğimizi söylemiştik. Çünkü bu konu aslında türleşme ile ilgili, türleşmeye yol açan bir popülasyondaki farklı çeşitliliklerin, yani değişik bireylerin belli uyarlanmalardan, adaptasyonlardan geçerek türleşme yolunda ilerlerken ortaya çıkan özelliklerden birisiydi dik yürümede. Şimdi dik yürümeyi bazılarının içerisine kuşkusuz paleontologlar ve diğer bilim insanları da giriyor. Uzunca bir süre dik yürümenin aslında doğal çevredeki, iklimdeki değişikliklerin otomatik bir sonucu olduğu varsayılıyordu. Neydi o otomatik sonuç? Şöyle, değişik bilim alanlarında yapılan çalışmalar insanın beşiği olan Afrika'nın özellikle Doğu Afrika ve Güney Afrika'ya daha yakın olan bölgelerde yaklaşık 5 milyon yıl önce başlayan çok ciddi bir kuraklık sürecinin olduğunu, buna ilişkin sayısız ipucu var. Şimdi bu kuraklık süreciyle birlikte ormanlar, yoğun yağmur ormanları, yani ekvator bölgesine ya da işte geçmiş döneme kaynaklanan ve primatların bütün zenginliğiyle ve çeşitliliğiyle evrimleştikleri noktanın giderek yok olmaya başladığı, bu ormanların yok olmasıyla birlikte ormanlar arasında
geniş düzlüklerin ortaya çıktığı. Bu geniş düzlüklerde de zamanla tek tük ağaçlar ve ağırlıklı çalıların ve otların büyüdüğü geniş savanaların ortaya çıktığından söz ediliyordu. Dolayısıyla savanaların ortaya çıkmasıyla birlikte ormanda yiyecek bulmakta zorlanan bazı primatların bu geniş düzlüklerde ister istemez yiyecek aramaya başladıkları, bu noktada uzun mesafeleri dört ayak üzerinde almak sakıncalı ve zahmetli olabileceği için insanın ilk atalarının bu nedenle ayağa kalkmış olabilecekleri söyleniyordu. Bu aslında bu hipotez, bu varsayım Darwin'e de oldukça mantıklı geliyordu. Nitekim daha önceki videolarda söz etmiştim. Darwin için insanın primat kuzenlerinden ayrılması ve insanlaşma sürecinin 4 önemli göstergesi vardı. Bunlar: 1. iki ayak üzerinde yürüme, yani dik yürüme. 2. Küçük dişler. 3. Alet yapma. 4. Büyük beyin. Şimdi bu 4 özellik insanı diğer canlılardan ayırt eden temel özellikler olarak Darwin tarafından belirtilmişti. Dolayısıyla uzun yıllar, yani onlarca, neredeyse 100 yıla yakın bir süre Darwin'in bu koyduklarına bağlı olarak bilim insanları insanlaşmanın ayrıntılarını çözmeye, bu konuda değişik kuramlar geliştirmeye çalıştılar. Fakat özellikle 1960'lı yıllardan sonra, özellikle 70'lerden 80'lerden sonra bu konuda çok değişik sonuçlar ortaya çıkmaya başladı. Örneğin Darwin hayattayken bulunmuş insanın atalarına ilişkin Afrika'da bulunmuş fosiller falan ortada yoktu. Dolayısıyla Darwin insanlaşma sürecinin tam olarak hangi tarihlerde başladığını, Afrika'dan kaynaklandığını falan bilmiyordu. Sadece o sezgileriyle doğru bir biçimde buradan olabileceğini yaklaşık olarak tahmin etmişti. Ama işin aslında öyle olmadığı çok sonra ortaya çıktı. Nitekim özellikle de Afrika'da yaygın bir şekilde Afrika'nın dört bir yanında insanın ilk atalarının fosillerinin bulunması ta 1930'lardan 40'lardan sonra başlıyor ve 50-60'lı yıllardan sonra hız kazanıyor. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Şimdi 60'lardan 70'lerden sonra yeni bulunan bazı insanımsı türler, yani en genelde insanımsı türleri diğer primatlardan ayıran en önemli özellik olarak dik yürümeden söz edildiğinden daha önce söz etmiştim. Dik yürümenin olup olmadığı da anlaşılması o kadar zor bir şey değil. Birincisi, kafatasının arkasındaki foramen magnum denilen o büyük deliğin olması aslında o canlının iki ayak üzerinde yürüdüğünün en önemli kanıtlarından birisi. İkincisi, değişik ayak ve bacak kemiklerine bakıldığında en küçük bir kemikten bile o kemiğin diğer kemiklerle bağlantılarını ve onun özelliklerinden yola çıkarak herhangi bir canlının iki ayak üzerinde yürüyüp yürümediği bugün kolaylıkla tespit edilebiliyor. Dolayısıyla insanın ilk atalarının iki ayak üzerinde yürüdükleri Darwin'in de tahmin ettiği gibi doğruydu. Fakat doğru olmayan şey şuydu: Darwin'in öngördüğü gibi iki ayak üzerinde yürümenin geçmişi çok eskiye gidiyor. Yani örneğin Australopithecus'lar söz konusu olduğunda 4,2 milyon yıl geriye kadar gidebiliyoruz. Çünkü bulunan Australopithecus fosilleri bize bunu gösteriyor. Ama Chadensis, Oririn Tugenensis ve Ardipithecus ramidus gibi başka türlerin bulunmasıyla birlikte işler karıştı. Öyle karıştı ki yani iki ayak üzerinde yürümenin tarihi 6 hatta 7 milyon yıl önceye kadar geriye gitti. Şimdi bu son bulunan 6-7 milyon yıllık fosillerin gerçekten insanın ilk ataları olup olmadıkları bir yana, Australopithecus'ları bile göz önünde bulundursak, Australopithecus'lar
e, sonra, çünkü Australopithecuslar önemli bir cins. İnsanın ilk ataları arasında önemli bir cins. Australopithecuslardan sonra insanlaşmanın en temel özellikleri olarak belirtilen aletlerin alet yapma, alet kullanma ve büyük beyin olayına girdiğimiz zaman bunların esas olarak Homo cinsiyle birlikte ortaya çıktıklarını görüyoruz ki bu da yaklaşık 2 milyon yani en fazlasıyla 2 milyon yıllık bir geçmişe işaret ediyor. Ama 4-12 milyon yıllık Australopithecus fosilleri var. Diğer fosiller ve 6-7 milyonluk 3 fosil daha söz ettim. İnsanın ataları yaklaşık 2 milyon, 3 milyon ya da artık tartışmaların durumuna göre belki de 4-5 milyon yıl iki ayak üzerinde yürüdüler. Fakat bu iki ayak üzerinde yürüyen türler aslında Darwin'in insanlaşma için belirttiği 4 temel özelliklerden yalnızca birisini gerçekleştirmiş oluyorlardı. Neydi o yürüm? Birincisi dik yürüme. Tamam, dik yürüyorlardı ama bunların beyinleri çok küçüktü. Yani Homo erectus'a 2 milyon yıl önceye gelene kadar gerek diğer türler gerekse Australopithecus'ların beyin hacmi 350-400. 400'ü pek geçmiyordu yani. Dolayısıyla beyinleri küçüktü. İkinci bir özellik, dişleri hiç de öyle küçük değildi. Şimdi diş konusu aslında iki açıdan önemli. Birincisi primatlarda özellikle vejeteryan beslenme yani bitki ağırlıklı, bitkiye dayalı beslenme geçerli olduğu için çiğneme kasları güçlü. Çiğneme kasları güçlü olduğu için buna bağlı olarak dişlerin de çok ve güçlü olması gerekiyor. Dolayısıyla primatların çoğunda, bitki ağırlıklı beslenen primatlarda azı dişleri ve özellikle de eşeysel üreme açısından avantaj sağlayan köpek dişleri, çünkü çiftleşme dönemlerinde erkekler arasındaki egemenlik mücadelesinde iri cüsse kadar köpek dişleri de çok önemlidir. Dolayısıyla insan olmayan primatlarda köpek dişleri oldukça gelişkindir. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Dolayısıyla dişlere bakıldığı zaman Darwin'in öngördüğü gibi insanın ilk atalarının dişleri de büyüktü. Şimdi dişlerin büyük olması onları aslında maymunsu yani insanın maymun atalarına daha yakın kılıyor. Beyinleri de küçüktü bunların. Aletlerin kullanılmasına ilişkin de söylemiştim. Yani aletlerin esas olarak bildiğimiz anlama yakın aletlerin kullanılması çok yakın dönemde oluyor. En eski olduvan kültür dediğimiz kültürünle ilişkin bulunmuş aletler taş baltalar, el baltaları, bunlar daha çok keski gibi ya da bir şeye vurmaya ya da etleri sıyırmaya yarayan basit aletlerde. Şimdi bu açıdan bakıldığında o zaman paleantropologların ve diğer bilim insanlarının kafaları karıştı. Özellikle de fosillerin giderek artan sayıda bulunmasıyla birlikte kafalar iyice karıştı. Şöyle ki karıştı. Örneğin insanımsı türler içerisinde Paranthropos adı verilen bir cins var. Yani bu cinse ait bir sürü, işte 3-5 sayılarını bilmiyorum ama tür var. Bu türler esas olarak dik iki ayak üzerinde yürüyorlar. İki ayak üzerinde yürüdükleri kesin. Yani gerek kafataslarındaki delik gerekse ayaklarındaki ve kemiklerdeki bir takım özelliklerden bunların dik yürüdükleri kesin. Ama ilginç bir biçimde bunların örneğin ayak baş parmaklarında çok ilginç bir özellik var. Ayak baş parmakları insanın ayak baş parmağına değil de ağaçlar üzerinde yaşayan orangutanların, gorillerin ya da şempanzelerin ayak baş parmağına çok daha yakın. Yani diğer parmaklardan, çünkü
bu ağaçlarda yaşayan hayvanların, primatlardaki ayak baş parmakları dalları kavramak için diğer baş parmaklardan ayrılmış ve ona göre ayrı bir biçimde dalları kavramaya yarıyor. Oysa ki bildiğiniz gibi insanda işte böyle değildir. İnsanda yere düz basmak için, yükü taşımak için baş parmak diğer parmaklarla hizaya gelmiş ve hemen hemen o esnekliğini, kavrama yeteneğini falan yitirmiştir. İkincisi, bu Paranthropus cinsine ait türlerin azı dişleri çok sayıda ve çok güçlü. Yani böyle olduğu için de zaten çiğneme kaslarının güçlü olması gerektiği için bunların kafa tasları da oldukça iri. İri ve yayvan. Dolayısıyla bu özellikleriyle bakıldığında kafa tasları büyük, ayak parmaklarının durumu, baş parmaklarının durumu ve ağızdaki dişlerin sayısının çok olmasından dolayı bunlar daha çok maymunlara benziyorlar. Belli özellikleri bakımından. Ama iki ayak üzerinde de yürüyorlar. Dolayısıyla paleantropologların kafası iyice karıştı. Yani demek ki insanlaşmanın başlangıcında ilk insansı türler Darwin'in öngördüğü gibi bir süreçten geçmediler. Evet, iki ayak üzerinde yürümenin tarihi çok eskiye gidiyor. Neredeyse 6-7 milyon yıllık öncesinde bile iki ayak üzerinde yürüyen canlılar var. Fakat bu canlılar tamamen ormanlardan kopmuş ve insansı özellikler geliştirmiş değiller. Özellikle Paranthropus cinsinin gösterdikleri özellikler iki ayak üzerinde yürüyen bu canlıların aynı zamanda ağaçların üzerinde de yaşadıklarını ve dolayısıyla çevreye ağaçlardan inip çevrede rahatlıkla dolaştıklarını, koştuklarını ama akşamları özellikle tıpkı günümüzün gorilleri, şempanzelerin yaptıkları gibi ağaçların üzerine çıkarak orada kendilerine yataklar yapıp işte ağaçların üzerinde geceledikleri anlamına geliyor. Şimdi dolayısıyla bu sefer bilim insanlarının kafasının karışmasıyla birlikte insanın temel özelliklerinin Darwin'in öngördüklerinden farklı oldukları ortaya çıktı ve dolayısıyla bununla ilgili de değişik tartışmalar gündeme geliyor. Şimdi bu tartışmaların ayrıntıları bizi ilgilendirmiyor. Burada bizi ilgilendiren bizim için birkaç video önce sözünü ettiğim insanın evrimleşmesindeki büyük paradoksu açıklayabilmek. Büyük paradoksu açıklayabilmek için de hayvan kuzenlerinden evrimleşen insanların bugünkü canlılar içerisindeki benzersiz konumlarını o insanlara sağlayan özellikleri neler oldu ve bunların nasıl evrimleştiklerini, nasıl ortaya çıkıp nasıl geliştiklerini ortaya koymamız gerekiyor. Zaten birkaç videodur özellikle döne dolaşa bundan söz ediyorum. Şimdi bununla ilgili en çarpıcı ve öne çıkan özelliğin insanların benzersiz toplumsallığı olduğundan söz etmiştim. Dolayısıyla bu videoyla birlikte artık insanın bu toplumsallığının ne anlama geldiğini, bu benzersiz insan toplumsallığının nasıl evrimleştiğini ve hangi bakımlardan benzersiz olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi bugün eldeki verilere baktığımızda insanlaşmayla ilgili söyleyeceklerimiz temel olarak şunlar. 1. İnsanlığın kaynağı Afrika. Yani insanlar Afrika'da evrimleştiler. Kuşkusuz daha sonra dünyanın değişik bölgelerine gittiler. Özellikle de bir dönem Asya'da çok sayıda Homo erectus, Homo habilis, Homo erectus fosillerinin bulunmasıyla birlikte insanlaşmanın Asya'da da gelişmiş olabileceği türünden iddialar vardı. Fakat son fosil kanıtlar bize şunu gösteriyor. Bugünkü insanların hepsi Homo sapiens sapiens denilen tek bir türe ait. Bu türün geçmişi de yapılan genetik çalışmalarla 150 bin ile 300 bin yıl arasındaki bir döneme gidiyor. Dolayısıyla 150-300 bin yıl
arasındaki bir dönemde insanda Afrika'da Homo sapiens sapiens evrimleşti. Homo sapiens sapiens daha sonra dünyanın değişik köşelerine dağıldı. Bu dağılmaya bağlı olarak değişik uyarlanmalardan, adaptasyonlardan, çevreyle diyalektik ilişkiler sonucu farklı görünümlerde, farklı biçimlerde insanlar oluşmuş olsa da tabii ırk konusuna burada girmiyorum. Çünkü ırk konusu hem tartışmalı hem de tartışılarak böyle kolayca çözümlenebilecek bir şey değil. Biyologların bile, konunun uzmanlarının bile bu konuda tam olarak anlaşamadıkları bir konunun ayrıntılarına bizim girmemizin hiçbir anlamı yok. Ama sonuçta dünyanın neresinde olursa olsun insanlar, her insan bireyi, yani örneğin Afrika'nın diyelim Pigme denilen işte cüce topluluklarıyla kutup bölgelerinde yaşayan Inuitler arasında bile bir çiftleşme olduğunda normal bildiğimiz çocuklar rahatlıkla doğabiliyor. Ki ayrı bir tür olmanın ya da aynı türe sahip olmanın en önemli göstergelerinden birisi bildiğiniz gibi üreme kabiliyetidir. Üreme kabiliyeti açısından artı genetik bilimindeki gelişmelerle ilgili olarak yapılan son derece ayrıntılı çalışmalar dünyadaki bütün insanların aynı türe ait olduklarını ortaya koymuş durumda. Şimdi konuya devam edersek insanın kökeni Afrika. Bizim türümüzün de Afrika'dan ortaya çıktığı ve dünyaya yayıldığı ortaya konmuş oluyor. Sonuç olarak insanlaşmanın başlamasında işaret fişeğini çeken dik yürüme olmakla birlikte esas olarak milyonlarca yıllık evrimsel süreçte insanı bugünkü konumuna getiren en önemli özelliklerin toplumsallaşmaya bağlı olarak geliştiğinden söz etmek durumundayız. Dolayısıyla da bizim insanın evrimini iyice anlayabilmek için insan toplumsallaşmasına yakından göz atmamız gerekiyor. Şimdi toplumsallaşma dediğimizde evet insan toplumsal bir hayvandır. İnsan toplumsal bir hayvan olduğu geçmişten bu yana binlerce yıl öncesinden beri tartışılan ve kabul edilen bir gerçek. Hatta bu konuda Aristoteles'in ünlü zoon politikon, yani Yunancasıyla insan toplumsal hayvandır dediği ve bu konuda Aristoteles'in değişik yazılarına vurgulamalar yaptığını biliyoruz. Yani Aristoteles'e göre insanlar doğaları gereği toplumsaldırlar. Eğer birisi toplumsal yaşamdan hoşlanmıyorsa ya da asosyal bir yaşantı sürmeye çalışıyorsa bu aslında hiç normal bir şey değildir ve anormal bir durumdur. Yani asosyal bir yaşam ancak ya tanrılara, yani tanrı olan bireylere ya da canavarlara ait bir özelliktir. İnsan olanın toplumsal olması kaçınılmaz bir özelliktir. İnsanın toplumsallığı geçmişten bu yana birçok düşünürün dikkatini çekmiş olmakla birlikte insan toplumsallığının diğer hayvan toplumsallıklarından ne bakımlardan farklı olduğunu, ikisi arasındaki farkları kuşkusuz geçmişte değerlendirecek kadar bir bilgi yoktu. Çünkü geçmişte ne etoloji ne de biyoloji, yani kısacası hayvanları, davranışlarını ve onların yapılarını inceleyen, onları sınıflandıran, yani taksonomi gibi bilim alanları yoktu. Dolayısıyla da hayvanlar hakkındaki bilgiler sadece o söz konusu düşünür ya da filozofun kendi gözlemlerine ve çabalarına bağlı olarak sınırlı düzeydeydi. Ama şimdi bugün bizim elimizde çok geniş yelpazede bilgiler var. Bu bilgilerden yola çıkarak toplumsallığı, yani toplu olarak bir arada yaşama eğilimi gösteren hayvanları biz en genelde üçe ayırıyoruz. Hepinizin bildiği gibi toplumsal böcekler var. Yani toplumsal böcekler dediklerimiz neler? Örneğin işte arılar, karıncalar, termitler, işte bunlara benzer bazı böcekler. Şimdi bu böceklerin toplumsallığı insan toplumsallığını belli bakımlardan anımsatıyor. Belli benzerlikler var. Fakat
belli bakımlardan da insan toplumsallığıyla hiç ilgisi yok. Şimdi böceklerde görülen toplumsallaşmaya ben kısaca tümleşik yani integrated, İngilizcesiyle integrated toplumsallaşma diyorum. Çünkü bu toplumsallaşma aslında farklı böcek gruplarının bir araya gelerek oluşturdukları karmaşık, olağanüstü ve birbirinden ayrı parçaların bir bütün gibi işledikleri ilginç bir durum. Yani örneğin mutlaka karıncalarla, termitlerle ya da arılarla ilgili değişik videolar izlemiş olabilirsiniz. İzlemeseniz bile değişik kaynaklarda bu hayvanlarda çok ilginç bir toplumsal iş bölümlerinin olduğunu. Örneğin bu iş bölümü o kadar fazladır ki diyelim bunlarda üreme işini sadece belli bireyler yürütür. Örneğin kraliçe karınca, kraliçe arı ya da işte kraliçe olarak yapan başat bir dişi vardır. Bu dişi günlerce yani uzun bir süre sadece üremeyle ulaşır, sayısız yumurta bırakır. Bu yumurtalardan değişik bireyler ortaya çıkar. Şimdi bu bireyler de aslında bulundukları durumda farklı görevleri olanlar var. Örneğin karıncalarda ya da karıncalarda örneğin karıncalar o kadar ilginçtir ki yani bunların neredeyse 10 binlerce karınca çeşidi türü var. Bu türlerin her biri kuşkusuz birbirinden farklıdır. Bu bazı karınca türleri örneğin başka yuvalarının içerisinde belirli bölümler yaparak örneğin çiftçilik yapıyorlar. Yani yaprakları falan getiriyorlar. O yaprakların üzerinde örneğin o yaprakları falan o karıncaların yedikleri falan yoktur. O yaprakları alarak onların üzerinde mantarların üremesini sağlıyorlar. Mantarlar ve başka küçük böceklerin oluşmasını sağlıyorlar ve daha sonra onları hasat ediyorlar, yiyorlar. Görevleri sadece örneğin yaprak taşımak olan var, görevleri sadece kazı yapmak olan var, görevleri yalnızca gidip çevrede bir takım ihtiyaç duydukları nesneleri getirmek olan var, görevleri sadece savaşmak olan var ve çok değişik biçimlerde olabiliyorlar. Zaten bu karıncalar gibi olağanüstü organizmalara yani toplumsal organizmalara tümleşik dememin nedeni bu. Yani bunlarda öyle bir durum var ki dışarıdan baktığınız zaman tıpkı insan toplumlarını da benziyorlar. Örneğin bunların içerisinde de aristokratlar gibi takılanlar var, hiç çalışmayanlar var, aylak aylak gezenler var. Ama ölümüne yuvayı savunmaya çalışan ya da saldırıya geçip başka canlıları özellikle termitleri ve diğerlerini yağmalamaya giden savaşçı karıncalar var. Kısacası bu karıncaların evrimsel süreçte böylesine olağanüstü bir yapı geliştirmeleri hayretler içerisinde insanı bırakıyor. Fakat bunların ayrıntıları da dediğim gibi bizim konumuzun dışında. Şimdi geçmişten bu yana örneğin diyelim termitlerin bir tür karınca olduğu falan düşünülüyordu. Oysa ki termitlerin hamam böceklerine yakın oldukları daha sonradan anlaşıldı. Bu termitler de örneğin çok olağanüstü yuvalar inşa edip olağanüstü işler başarabiliyor. Onlar da farklı bir yapıda bir toplumsallıkları var. Aynı şekilde arılar da öyledir. Örneğin arılarla ilgili biz genelde şöyle bir yanlış izlenim vardır. Yani arılar örneğin bütün gün çalışırlar. İşte polenleri toplarlar, giderler. İşte kışın kendilerine yetecek yiyeceği depo oluşturabilmek için peteklere işte kusarlar ve bal yaparlar falan. Ama oysa ki arıların da binlerce farklı türü var ve bu söylediğimiz arılar, bu arı toplulukları içerisinde bu işi yapanların çok az bir kısmı. Oysa ki arıların içerisinde de bambaşka özellikler geliştirmiş, başka işlerle uğraşan, yani örneğin sadece üremeye ayrılan, sadece savunmaya, savaşmaya ya da başka şeye ilişkin çok değişik gruplar var. Yani kısacası şunu demek istiyorum. Böceklerdeki toplumsallık kendine özgü bir toplumsallık. İnsan toplumsallığını belli açılardan andırsa da insan toplumsallığından ayrı bir toplumsallık.
İkinci toplumsallık grubunu bir sallığa yığma toplumsallık diyorum. Yığma yani işte İngilizcesiyle huddle ya da lump yani değişik tek tek nesnelerin bir araya gelmesiyle oluşan büyük kümeler. Bu anlamda bir yığma. Bunun örneklerini de özellikle biz kuşlarda bol miktarda görüyoruz ve kuşlarda ve balıklarda özellikle. Nasıl görüyoruz? Örneğin hiç tanık oldunuz mu bilmiyorum ama belli kuş türleri düşmanlarından yani avcılardan korunmak için bir araya gelerek gökyüzünde olağanüstü görüntüler oluştururlar. Örneğin bu görüntüler böyle binlerce diyelim sığırcık bir araya gelir. Öylesine bir hareket ederler ki gökyüzünde dışarıdan baktığınız zaman devasa bir kuş gibi görüntü ortaya çıkmış olur ve böylelikle kendilerine yönelik avcıları savuşturmaya çalışırlar. Şimdi bunun aynısı örneğin denizlerde, balıklarda da vardır. Balıkların yaşamlarını anlatan belgesellerde mutlaka görmüşsünüzdür. Binlerce, yüz binlerce, milyonlarca balık hep bir arada dolaşırlar ve bir arada dolaşmaları öylesine bir etkili olur ki örneğin bu bazen bu milyonlarca balık birey birlikte kendilerini kolayca avlayan yunusları bile baş edebilirler. Gerek kuşlarda gerek balıklarda gördüğümüz bu toplumsallaşma aslında çok sayıda bireyin bir araya gelerek birlikten güç doğar anlamında bir yaşam mücadelesi içerisinde belli bir strateji benimsediklerini gösteriyor. Üçüncü bir toplumsallaşma biçimi ise özellikle memelilerde görülen bu iki toplumsallaşmanın belli özelliklerinin bir araya alınmasıyla oluşmuştur. Yani hem toplumsallığı oluşturan bireyler arasında belli bir iş bölümü, gruplaşma var. Tıpkı toplumsal böceklerde olduğu gibi. Fakat bu bir araya gelme ve toplum oluşturma özelliği tamamen böceklerde olduğu gibi son derece gelişmiş ve ayrıntılı bir biçimde değil, kendine özgü, çevreyle kurdukları ilişkilere bağlı olarak gelişmiş bir özellikler bütünü oluyor. Dolayısıyla örneğin diyelim büyük kedileri düşünelim. Örneğin çitaları, leoparları ya da jaguarları, panterleri. Biliyorsunuz bunların bir kısmı özellikle leoparlar, jaguarlar genellikle yalnız yaşayan hayvanlardır ve bunlar geceleri avlanırlar ve tek başına avlanırlar. Ama örneğin aslanlar hiç bunlar gibi değildir. Aslanlar örneğin dar bir grup oluştururlar. Bu grubun temelinde dişi aslanlar olmakla birlikte başlarında da erkek aslanlar bulunur. Yani bir alfa erkek aslanın liderliğinde dişilerden oluşan bir gruptur. Dolayısıyla aslanların toplumsallığı örneğin balıklarda ya da kuşlarda gördüğümüz ya da böceklerde gördüğümüz toplumsallıktan çok farklıdır. Şimdi aslanların toplumsallığı örneğin kurtlarda gördüğümüz toplumsallıktan da farklıdır. Kurtlarda da farklı bir toplumsallık biçimi vardır. Aynı şekilde değişik memeli gruplarda böylesi farklı şeyler vardır. Farklı gruplanmalar vardır. Fakat bildiğim kadarıyla hemen hemen ezici bir çoğunlukta bu toplumsallıkların temelinde dişilerden oluşan gruplar oluşur. Somut olması açısından fillerden söz edeyim. Fillerde örneğin bir dişi anne vardır. Onun yanında kız kardeşleri bulunur. Kendi kızları bulunur. Yani dişi yavruları bulunur. Dolayısıyla fil sürüsünde bir başat annenin liderliğinde onun kendi soyundan gelen kız kardeşleri ve kızları ve torunları hepsi birlikte bir gruptur. Ve erkek fillerle ancak çiftleşme döneminde belli şeyler olur ve kendi
yavruları içerisinde erkekler belli bir yaşa geldikten sonra sürüden ayrılırlar. Daha doğrusu kovulurlar. Bazı hayvanların, toplumsal hayvanların, özellikle sırtlanlarda falan, sırtlanlarda örneğin erkeklerin alfa birey olma durumları yoktur. Sırtlanlarda dişiler her şeye şey yapar. Ama örneğin diyelim şempanzelerde, şempanze gruplarında dişiler toplulukta bulunmakla birlikte esas egemenlik alfa erkek ve onun politik, siyasi arkadaşlarının elindedir. Yani buradan kısaca şunu anlatmaya çalışıyorum. Memelilerde değişik örneklerini gördüğümüz bu tip toplumsallık ilk iki tür toplumsallıktan farklı. Yani birinci tür tümleşik toplumsallıkta toplumu oluşturan bireylerin tümü çok incelikli mekanizmalarla ayrılmış, birbirini bütünleyen parçalar biçimindedir. Yani örneğin işte bir mağazadan aldığınız ve eve getirip kurulumunu yaparak kullandığınız bir dolap gibi düşünün, gardırop gibi düşünün. Yani bunun çekmecesi, sürgüsü, ondan sonra kapısı, aynası falan hepsi farklıdır. Bunlar birbirleriyle bir bütün oluştururlar. Bu böceklerde, sosyal böceklerde gördüğümüz toplumsallaşma biçimi. Oysa ki kuşlarda ve balıklarda gördüğümüz toplumsallaşma böyle değil. Onlardaki toplumsallaşma birlikten güç doğar felsefesi temelinde çok büyük sayıda bireylerin bir araya gelerek oluşturdukları bir savunma ve birlikte yaşama stratejisidir. Buna da yığma toplumsallık demiştim hatırladığınız gibi. Şimdi memelilerde, değişik memelilerde gördüğümüz toplumsallaşma ise bu ikisinden esintiler taşımakla birlikte kendine özgü bir şey. Kendine özgü bir toplumsallık. Bu toplumsallığın oluşması da esas olarak yaşanılan çevreyle kurulan ilişkiler bağlamında değişik uyarlanmaların sonucu olarak gelişmiş bir toplumsallık. Dolayısıyla buna melez toplumsallık diyorum ben. Yani çok değişik biçimleri olmakla birlikte ağırlıklı olarak memelilerde ortaya çıkan bu toplumsallaşma biçimine melez toplumsallaşma biçimi diyoruz. Peki insanın toplumsallaşması nereye oturuyor? İşte burada insan toplumsallaşması bu memelilerde gördüğümüz toplumsallaşma biçiminden de çok daha farklı bir toplumsallaşma biçimi. Şimdi zaten ilerleyen videolarda bunun ayrıntılarına girdiğimizde insanın geliştirdiği bu farklı toplumsallaşma biçiminin insanı diğer hayvanlardan farklı kılan benzersiz özelliklerin uç verdiği ve geliştiği bir verimli sera olduğunu göreceğiz. Yani insan toplumsallığında örneğin insanın en yakın primat kuzenlerinde bile, yani ki bunlar şempanzeler ve bonobalardır. Zaten insana yakın orangutanlar, goriller, bütün bunların yaşantılarına ve toplumsallık biçimlerine baktığımızda insanın toplumsallığının bunlardan bambaşka olduğunu görüyoruz. Yani örneğin zaten orangutanlar oldukça münzevi yaşayan, yani tek tek yaşayan bireylerden oluşur. Bunun nedeni de orangutanların geliştiği ormanların, sık ve yağmur ormanlarında yiyeceğe ulaşmanın nispeten kolay olduğu ve dolayısıyla da bir toplumsallaşma baskısı hissetmedikleri için orangutanların böyle evrimleştikleri görülüyor. Gorillerde ise toplumsallaşma vardır. Alfa gorilin egemenliğinde diğer dişilerden oluşan bir topluluk ve onların üstünde diğer erkek bireylerin hiyerarşide yerlerini aldıkları bir toplumsallaşma biçimi vardır.
Ama bu toplumsallaşma biçimi, yani gorillerdeki gördüğümüz toplumsallaşma biçimi şempanzelerden çok farklıdır. Örneğin gorillerde erkeklerin dişiler ve diğer erkekler üzerinde egemenliklerini kurabilmeleri için e, çok dövüşken ve güçlü olmaları gerekir. Bu nedenle de goriller arasında, dişi ve erkek bireyler arasında çok büyük farklar vardır. Ama örneğin şempanzelerde bu fark yoktur. Çünkü şempanzelerin toplumsallığı gorillerinkinden daha farklıdır. Bonobolarınki ise, şimdi bonobolarla şempanzeler birbirine çok yakın iki tür. Aynı oymağa aitler, yani aynı gruptan geliyorlar. Ama onlarda da toplumsallıklarında çok önemli farklar vardır. Bonobolarda örneğin dişilerin söz sahibi olduğu ve dişilerin hakim olduğu bir toplumsallık söz konuyken, örneğin şempanzelerde daha farklıdır. Şempanzelerde alfa erkekler ve onların yardımcıları ya da yanında yer alanlar, başat erkekler hep birlikte topluluğu yönetirler ya da baskındırlar o toplulukta. Ama sıra insanlara geldiğinde insanların toplumsallığı ne gorillere, ne orangutanlara, ne bonobolara, ne de şempanzelere benzer. Örneğin insanlarda tek eşlilik ta evrimleşmenin ilk başından bu yana gelişmiş çok özel ve istisnai bir olgudur. Yani doğada örneğin tek eşli canlılar kuşkusuz başka canlılar da var. Örneğin diyelim imparator penguenleri hemen aklıma geliyor. Bildiğiniz gibi dişi yumurtladıktan sonra yumurtanın üzerinde erkek penguen aylarca oturur. Daha sonra yavru çıktıktan sonra yavruların bakımını da anne dişi penguenle erkek penguen birlikte sürdürürler. Ama bu onların tek eşlilikleri insan tek eşliliğinden belli bakımlardan farklıdır. Bunların ayrıntılarına daha sonra gireriz. Benzer biçimde bazı kuş türlerinde de tek eşlilik görülür. Özellikle bildiğim kadarıyla kuğularda, bazı ördek türlerinde falan bu var. Ama onların tek eşlilikleri de insan tek eşliliğini andırsa da çok önemli farklılıklar da var. Şimdi bu çok önemli farklılıkların olması bir yerde aslında hem gayet doğal. Neden doğal? Çünkü insan toplumsallığında tek eşliliğin başlangıçtan itibaren çok özel koşullarda ortaya çıkmış olması insanda benzersiz ve hiç görülmeyen bir özelliğin ortaya çıktığı anlamına gelmiyor. Daha önce de sık sık söylediğimiz gibi türlerin değişik biyolojik genetik özellikleri ya da davranışsal özellikleri mutlaka geçmişe gidildiğinde onların uç verdikleri başka türlerde benzerleri ya da onların tohumlarını görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla insan toplumsallığının en önemli, en ayırt edici özelliklerinden birisi olarak tek eşliliğin ortaya çıkmış olması insanı tamamen benzersiz kılmıyor. İnsan gibi tek eşli olan başka canlılar da var. Zaten bu canlıların olması da bizim daha önceki açıklamalarımızın bir kanıtı niteliğine geçiyor. Nedir o da? Yani başka türlerde olmayan, başka türlerde ipuçları bulunmayan ya da mekanizmaları, yapıları hazırlanmamış hiçbir özellik bir türde birdenbire gökten zembille iner gibi ortaya çıkmaz. Hatırlayabileceğiniz gibi bu konuyu özellikle insan dilini açıklarken birkaç kere özellikle vurgulamıştım. Evet, insan konuşması bugün benzersiz bazı özellikler kazanmıştır. Hayvanların birçoğu insanın kullandığı dilin düzeyine gelişemez, yaklaşamazlar bile ama insandaki bu bugün için ortaya çıkmış ve gelişmiş bu benzersiz özelliğin geçmişinin diğer türlerde bulunmadığı, insandaki bu benzersiz özelliğin diğer türlerde gelişmiş bazı özelliklerin evrimsel süreçte belli adaptasyonlardan
geçerek bugünkü halini almadığı anlamına gelmiyor. Yani demek ki insan konuşmasıyla ilgili olarak evrim teorisinin en önemli özelliklerinden birisi olarak vurguladığımız nokta insan toplumsallığı söz konusu olduğunda da geçerli. Yani sonraki videolarda insan toplumsallığının ayrıntılarına girdiğimizde bu ayrıntıların ve özgünlüklerin ne kadar çarpıcı ve ilginç olduklarını göreceğiz. Fakat bu çarpıcı ve ilginç ayrıntılar, bu özgünlüklerin hiçbirisi yine insana özgü bir özellik değil. Basit bir örnek vereyim. Örneğin kadınların menopoza girmeleri. Şimdi kadınların menopoza girmeleri örneğin primatlar arasında en yakın kuzenlerimiz arasında bile hiç görülmeyen bir özellik. Dolayısıyla insan toplumsallığının çok ayrıntılı ve özgün bir yanını oluşturuyor. İyi ama doğada sadece insanlar mı menopoza giriyor? Hayır. Menopoza giren başka canlılar da var. Katil balinalar olarak geçen o sevimli görünümlü orkalar örneğin. Orkalar da menopoza girer. Ya da yunuslar da bildiğim kadarıyla bir ihtimal filler de olabilir. Ama menopoza giren tek canlı insan değil. İnsan türü, insan dişisi değil. Yani bunun gibi başka özellikler de vardır. Örneğin bizim benzersiz toplumsallığımızın temelinde yatan en önemli olgulardan birisi dişilerin plasantalı olmaları. Plasanta sayesinde doğum yapabilir ve bebeği, yavruyu besleyebilir olmaları. Ama plasanta olayı da sadece insana özgü değildir. Plasantalı onlarca, yüzlerce başka canlı da var. Yani demek istediğim şu, kafanız karışmasın. Yani insan toplumsallığı bugün gelinen noktada biçimleniş ve yürütülüş biçimi açısından baktığında memeliler arasında benzersizdir. Eşsizdir. Bir örneği yoktur. Ama insanın bu eşsiz ve benzersiz özelliğini oluşturan biyolojik mekanizmalar ve genetik altyapı kuşkusuz daha önceki türlerde mevcuttu. İnsan sadece bunları değişik bir boyuta ulaştırmış oluyor. Sanırım yine süremin sonuna geldim. Dolayısıyla bu videoyu sonlandırmak durumundayım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.